Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle bayatlamayan peynirli poğaça tarifi paylaşıyorum. Şimdi tarifimizin yapım aşamalarına geçiyoruz. Tarifimizde 4 su bardağı un kullanacağız. 3 su bardağını yoğurma kaseme eleyerek alıyorum. Unumuzu poğaçalarda elemek önemli. Şimdi bir bardak daha ilave ediyorum. İkinci su bardağı unum. Ve üçüncüyü de eleyerek yoğurma kaseme aldım unumun. Bir su bardağı unumu kenara ayırdım ve unumun ortasını havuz gibi açarak artık poğaçamın sıvı malzemelerini ilave ediyoruz. Bir çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum poğaçamda. Yarım çay bardağı yoğurdum var. Yoğurdumuzu ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. 2 adet yumurta kullanacağım. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuz ve şekerim var. 1 paket hamur kabartma tozum ve elim ile yavaş yavaş dışarıdan içeriye doğru unlarımı alarak poğaça hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumun una ihtiyacı var. Diğer kalan unumu da tarifime ilave ederek 4 su bardağı unumu tarifimde kullanıyorum. Bu tarz poğaçalarda yoğurmak çok önemli. Bütün malzemelerin birbirleriyle özleşmesi önemli. Birazcık daha kenarlardan unlarını ala yoğuruyorum. Artık poğaçamızın hamuru kıvamını almaya başladı. Birazcık daha yoğrulmaya ihtiyacı var. Ben poğaça hamurumu yoğururken siz de YouTube kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi poğaça hamurumuzu yoğurduk. Üzerine bir bez örterek 15 dakika dinlendiriyoruz hamurumuzu. Hamurumuz dinlendi ve artık tezgahımızı unluyoruz. Unladığımız tezgahımızı şimdi hamurumu alıyorum. Bir bıçağım yardımıyla hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi yarısını açacağız hep birlikte. Şöyle hamurumun iç dokusunu da size göstereyim. Elim ile birazcık yuvarlayıp yassıltıyorum hamurumu. Şöyle gördüğünüz üzere birazcık daha böyle bastırarak inceltiyorum. Ve şimdi hafif üzerini unluyoruz. Ve çok ince açmayacağımız için bir merdanem ile şöyle bir pasta tabağı büyüklüğünde hamurumu açıyorum. Biraz da bu taraftan açıyorum. Şöyle artık hamurumuz bir pasta tabağı büyüklüğünde. Şimdi poğaçalarımızın hamurunu biraz da kenarlarından küçük merdanem ile inceltiyorum. Şöyle kenarları da düzgün olsun, ince olsun, aynı kalınlıkta olsun diye hamurumu merdanem ile incelttim. Şimdi poğaçalarımın düzgün olması için bir pasta tabağından yardım alacağım. Bir pasta tabağımı hamurumun üzerine ters çevirerek bir kesici yardımı ile kenarlarındaki fazlalıkları şöyle bir pizza kesiciyle alıyorum. Ve artık hamurumuz tam bir yuvarlak, ortadan ikiye kesiyoruz, ikiye bölüyoruz. Daha sonra bıçağımız ile bir daha keserek poğaçamızı 4 parçaya bölüyoruz. Şimdi böldüğümüz dilimleri de ortadan ikiye keserek 8 adet poğaça hamuru, üçgen hamur elde ediyoruz. Şöyle bir tane daha keselim. Burada pizza kesici de kullanabilirsiniz. Evet, 8 üçgen parça elde ettik. Dilimlediğim kaşar peynirlerini poğaça hamurlarımın kenarlarına koyuyorum. Burada dilediğiniz içi kullanabilirsiniz. Patatesli, peynirli, kıymalı, sade, her türlü poğaçanızı yapabilirsiniz. Şimdi kenarlarından yuvarlayarak poğaçalarımıza şekil veriyoruz. Ve ilk poğaçamız hazır. Şimdi birkaç tane daha yapalım.
Evet, kenarlarından tutup rulo yapıyoruz ve poğaçalarımız şöyle gördüğünüz üzere hazır oluyorlar. Bir tane daha yapalım. Hem çok yapımı zevkli hem yemesi çok lezzetli bir tarif. Evet, poğaçalarımızın şimdi hepsini bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serdiğimiz bir fırın tepsisine poğaçalarımızı diziyoruz. Üzeri için ayırdığımız bir adet yumurta sarısı vardı. Yumurta sarımızı bir yumurta fırçası ile karıştırarak şimdi poğaçalarımızın üzerine süreceğiz. Tüm poğaçalarımın üzerine yumurta fırçası ile yumurta sarımı sürüyorum. Şöyle üzerlerine. Evet. Biraz daha yumurta sarısı sürüyoruz. Tüm poğaçalarımıza. Mayalanmasını beklemeden, katı yağ kullanmadan harika poğaçalar yapıyoruz. Çörek otumuz var. Susam da kullanabilirsiniz. Ay çekirdeği de kullanabilirsiniz. Biz çörek otunu tercih ettik. Poğaçalarımın üzerine çörek otu serpiyorum ve artık poğaçalarım fırında pişmek için hazır. 180 derece fırında 30 dakika üzeri kızarana kadar poğaçalarımı pişmeye gönderiyorum. Pişen poğaçalarımı şimdi bir servis tabağıma aldım. Şöyle göstereyim size, altını da göstereyim ve günün en lezzetli anı. Evet, bir tane poğaçayı sizinle birlikte parçalıyoruz.